Marmara bölgesinin en kaliteli okullarından biri olan Kocaeli Üniversitesi'ni tanıttığımız videomuza hoş geldiniz. Umuttepe yerleşkesi turumuza işinize yarayacak birkaç pratik bilgiyle başlıyorum. Umuttepe'de tam tamına 5 adet girişimiz bulunmakta. A ve B kapıları öğrencilerin sıklıkça kullandığı kapılar. B kapısı sadece yaya girişine açıkken A ve C kapıları oto girişine de açılmış durumda. D ve E kapıları ise kampüs dışında kalan fakültelerin öğrencileri tarafından kullanılmakta olup bizim pek işimize yaramamakta. O zaman hadi gelin fakültemizi gezelim. Bir torpil geçip turuma kendi fakültemle başlıyorum. Hadi gelin İletişim Fakültesini gezelim. İletişim Fakültesi Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için birden fazla uygulama alanı sunmakta. Bunlardan biri de Radyo 2. Hadi gelin yayın odamızı inceleyelim. Radyo 2 haber, teknik, içerik geliştirme ve sosyal medya alanlarında birçok deneyim sunuyor. Hem de bu deneyimlerden faydalanmak için İletişim Fakültesi öğrencisi olmanıza gerek yok. 1. sınıfta gelip radyoya başvurmanız, ekipte yer almanız için yeterli. Ve kampüsümüzün amfitiyatrosu. Burada çok güzel konserler ve açık hava tiyatroları izlemeniz mümkün. Turumuza kaldığımız yerden son hızımızla devam ederken arkamda gördüğünüz yer öğrenci yemekhanesi ve tam karşısında öğrenci işleri yer alıyor. Aşağı doğru indiğimizde bizim Mediko karşılıyor. Mediko, Kocaeli Üniversitesi'nin Sağlık Hizmetleri bölümü. İçerisinde diş hekimliğinden psikiyatriye bir sürü uzman doktor var ve tüm öğrencilerimiz için ücretsiz bir şekilde hizmet vermekteler. Biraz da yemekhane ve kafeler hakkında konuşalım. Kocaeli Üniversitesi'nin Umuttepe yerleşkesinde 2 tane yemekhane yer almakta. Birisi kampüsün içinde ve daha demin sizlere göstermiştik. Diğeri de tıp fakültesinin içinde yer alıyor ama o sadece sabah saatlerinde açık. Öğrenci yemek fiyatları 4 lira olarak belirlenmiş durumda ama sanırım
Her dönem olduğu gibi seneye de buna zam gelebilir. Yemeklerden bahsedelim biraz da. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yemek çıkıyor. Bir çeşit çorba, 2 çeşit ana yemek, bir yan yemek ve meyve ya da içecek çeşitleri sunuluyor. Öğrenciler genel anlamda yemeklerden memnun, fiyat performans olarak memnun kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Kafe bazına değinecek olursak Umuttepe yerleşkesinde 4 tane kafe bulunmakta. Şu an bizim içinde bulunduğumuz Umut Kafe. Yemekhanenin alt katında Mahur Kafe var. İletişim Fakültesi'nin yan tarafında Ras Kafe var ve rektörlüğün arka tarafında Mek Kafe var. Bence kampüs için yeterli bir kafe sayısına sahip. Kampüs içerisinde öğrencilerin çalışma imkanları olarak bu kafelerdeki çalışanlar da mevcut. Öğrenciler kısmi zamanlı olarak bu kafelere başvurabilirler ya da kütüphane ve radyo gibi alternatifleri de değerlendirebilirler. Kampüsten bu kadar bahsetmişken Umuttepe yerleşkesinin konumuna değinelim biraz da. Merkeze göre birazcık uzakta ve adı üstünde tepe bir yerde kalıyor. Kışları soğuk, yazları daha soğuk olan bir yer Umuttepe. Ama merak etmeyin, Kocaeli'den değilseniz ve burada yurtta kalacaksanız kesinlikle merkezde çok bir işiniz olacağını sanmıyorum. Sadece eğlenmeye gidebilirsiniz. Çünkü Umuttepe öğrenciler için ayrılmış izole bir alan haline gelmiş. İçerideki kafeler dışında kampüs çevresinde çok fazla kafe ve çok fazla imkan var. O yüzden merkeze inmek öğrencilerin pek tercihi olmuyor. Umuttepe hakkında bilmeniz gereken bir bilgi daha var. Umuttepe'de çok fazla hayvan var ve eğer siz hayvanlardan korkan bir insansanız ya da alerjiniz varsa bundan rahatsız olabilirsiniz. Çünkü buradaki hayvanlar rahat rahat dolaşabiliyorlar. Amfilere girebiliyorlar, yemekhaneye girebiliyorlar ve bu biraz çekimsel olduğunuz bir konuysa buna dikkat etmeniz gerekebilir. Yerleşkenin merkeze uzak kaldığından bahsetmiştik. Hadi gelin ulaşım koşullarına bakalım. Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi olduğundan hastaneye çok yakın. Bu yüzden de ulaşım imkanları oldukça geniş. Çok fazla otobüs hattı ve çok fazla otobüs saati mevcut. Ama öğrenci olarak geleceğiniz için 33'ü daha sıklıkla kullanacaksınız. 33 Umuttepe ve merkez arasında gidip gelen bir hat. Eğer 33 sırasına girecekseniz sakın şaşırmayın. Oturma sırası ve ayakta durma sırası olarak 2 ayrı sıra görebilirsiniz. Ve şimdi Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bu meydan rektörlüğün arka tarafında kalıyor. Rektörlük şu an benim sol tarafımda kaldı. Arka tarafımda kongre merkezi var ve tam karşıda da kütüphane var. Şimdi kongre merkezini gezeceğiz ve sonra da kütüphaneye gideceğiz. Üniversite kütüphanemiz birçok kapsamlı kitaba sahip. Okuduğunuz bölümle ya da hobi alanınızla ilgili bir sürü kitabı buradan temin edebilirsiniz. Eskiden vize ve final haftalarında kütüphanede sabahlayabiliyorduk ama pandemi sonrasında sadece 9 ve 10 arasında hizmet vermeye başladı kütüphane. Belki siz geldiğinizde tekrar sabahlamaya geçebiliriz. Maalesef kampüs içinde dolaşan bir ring aracımız yok. Ama eğer kampüs dışındaki fakültelere gitmek istiyorsanız A kapısında otobüsten indiğiniz anda buraya gelen 53 ve 14 numaralı hatlarla fakültelerinize ulaşabilirsiniz. Şimdi oraları gezeceğiz. Peki nedir bu kampüs dışındaki fakülteler? İlahiyat, Besyo, Sağlık Bilimleri ve Yabancı Dil Fakülteleri kampüsümüzün dışında yer alıyor. Hazırlık okuyacaklar Yabancı Dil Fakültesi'nde yer almıyor maalesef. Onu Körfez'e taşıdılar. O yüzden bir sene Körfez'de kalmak zorundasınız. Besyo'nun imkanlarından olan halı saha, koşu parkuru ve tenis kortlarını diğer bütün öğrencilerimiz de ücretsiz bir şekilde kullanabilir.
Üniversitemizin kapalı yüzme havuzu. Üniversite öğrencileri personel ve misafir kullanımına açık ve makul ücretlerle burayı kullanabiliyorsunuz. Furkan buralara bir yere ücretlendirme şemasını bırakacak. Yaz döneminde sadece pazartesi günleri kullanıma açık değil. Güz ve bahar dönemlerinde ise pazartesi, perşembe ve cuma günleri BESYO öğrencileri öncelikli olarak kullanabiliyor. Kadın ve erkek seansları olarak ayrı seanslar mevcut ve serbest zamanda birlikte de kullanılabiliyor. Yine Furkan buralara bir yere onun eşyasını bırakır, evrağını bırakır. Bir de Kocaeli'de bulunan en temiz havuzlardan biri. 2 kez en temiz havuz sertifikası almış. İçiniz rahat bir şekilde buraya gelip kullanabilirsiniz. Tıp Fakültesi kampüsün hemen yanında bulunan araştırma hastanesine bağlı. Kocaeli Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olmak istediğinden dolayı çok fazla imkana sahip bu yüzden tıp fakültemiz. Kendine ait bir yemekhanesi mevcut ama bu yemekhaneden diğer fakülte öğrencileri de yararlanabiliyor. Yani ana yemekhanenin dışında bir yemekhanemiz daha varmış gibi olmuş oluyor. Son olarak da kampüsümüzün çok dışında olan Anıtpark yerleşkesine gideceğiz. Orada görüşürüz. Ve şimdi Anıtpark yerleşkesindeyiz. Burası Umuttepe'den ayrı bir yerde, Kocaeli'nin merkezinde kalıyor ve burada 2 tane fakültemiz mevcut. Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakülteleri burada. Eğer bu bölümlerde okuyacaksanız Umuttepe kampüsünde çok işiniz olmayacak çünkü aradığınız her şeyi merkezde bulabileceksiniz. Şimdi de fakülteleri gezelim. Turumuza son hızımızla devam ederken Güzel Sanatların müzik bölümünün içerisindeyiz ve seslerden anlayacağınız üzere burada öğrenciler büte çalışıyor. Hadi gelin onlara bakalım.
biraz da üniversitemizin eğitimi hakkında konuşalım. Kocaeli Üniversitesi'nde geçme notu 65. Bunu bilerek gelseniz bence daha iyi olur. Çan sistemi var ama nasıl işlediğini biz de henüz çözemedik. Ben kendi bölümüm hakkında konuşmam gerekirse İletişim Fakültesi'nde hocalarımız bizi çok zorlamıyor. Ama diğer bölümlerde bu nasıl olur, nasıl işler bilemiyorum. Çünkü diğer bölüm hocalarıyla çok bir bağımız olmuyor. Kocaeli Üniversitesi başarısının üstünde başarı katan bir üniversite. Her sene yapılan sıralamalarda üst sıralarda yer almayı başarıyor. Akademik kadromuzda ise doçentler, yardımcı doçentler ve profesörler oldukça fazla yer alıyor. Dışarıdan gelecek öğrenciler için biraz da yurt imkanlarından bahsedelim. Özel yurtlarla başlıyorum. Kampüs çevresinde ve merkezde birçok özel yurt bulunuyor. Bunların aylık ücretleri 1500 ve 3000 lira arasında değişiklik gösteriyor. Yurtlar genel olarak sabah ve akşam yemeği veriyor. Ama saatleri birazcık erken bittiğinden dolayı 7/24 açık olan kafeteryalarını kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz ve bu da ekstra ücrete tabi oluyor. Yurtlarda spor salonu, sauna ve PlayStation odaları gibi kullanabileceğiniz ek odalar oluyor. Odalar genellikle 4 kişilik ama 4 kişi için yeterli olmayan küçüklükte oluyor. Bu yüzden çok memnun kalınmamış ama siz yine kendi araştırmalarınızı yaparak özel yurtlara da bakabilirsiniz. KYK yurtlarından bahsedecek olursak ortalama olarak 400 lira gibi bir ücretleri var. Yurdunuz ne kadar yeni ise o kadar fazla imkanınız olmuş oluyor. Sabah kahvaltıları için 8 lira, akşam yemekleri için de 17 lira gibi bir hak veriliyor size. Ve bunun üstüne çıkarsanız kalan parayı ödemiş oluyorsunuz. Yemek çeşitliliği bol ama geç saate kalacaksanız yemeklerde soğuk ve kötü olabiliyor. Giriş saatleri son olarak 11 ve kapılar sabah 6'da tekrar açılıyor. KYK'da bu kurala oldukça dikkat ettikleri için buna özen gösterseniz iyi olur. Son olarak da 75 gün izin hakkınız var ve hafta sonları bu izne dahil edilmiyor. İzin alarak ve idari cezalardan yırtarak dışarıda kalabilirsiniz. Ve son olarak da evde kalmak isteyen öğrenciler için kira fiyatlarından bahsedelim. Genelde öğrenciler ilk sene yurtta kaldıktan sonra ikinci sene eve çıkmayı tercih ediyorlar. Ama siz direkt eve çıkmak için gelecekseniz kampüs çevresinde sıklıkla öğrencilerin kaldığı yerlerde kiralar 1500-2000 bandından başlıyor ve giderek artıyor. Bence ilk senenizi yurtta geçirip arkadaş edindikten sonra eve çıkmak daha mantıklı olur. Eğer videomuzu sonuna kadar izlediyseniz Kocaeli Üniversitesi hakkında bilmeniz gereken tüm bilgilere artık sahipsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kampüste görüşürüz.